Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok şık, çok güzel bir çanta yapacağız. Boyuyla posuyla çok kullanışlı, böyle kolunuzdan düşüremeyeceğiniz ve çok uzun ömürlü, yıllarca rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çanta hazırladım. Bu görmüş olduğunuz bakın deri aksesuarlarla da çantamızı gerçekten orijinal markalarda görebileceğiniz kaliteye ulaştırmış olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Derilerin kalitesi. Çıt çıtın. Bakar mısınız çıt çıta? Yani bir çıt çıt bile bu kadar kalın, dokulu, kaliteli görüyorsunuz. Fermuarımız, her şey o kadar güzel ki. Astar kullanmadım ben bu çantaya. Tabii ki de siz dilerseniz astarlamasını yapabilirsiniz. Ben böyle özellikle marka çantalardaki gibi astarsız ama deri detayları ve deri cepleriyle son derece güzel bir çanta olsun istedim. Örneği çok kolay, çok basit ve çok hızlı bir şekilde üretebileceğiniz bir model. Hemen ne kullandım? Onlardan bahsetmek istiyorum. No 24 Milano rafya kullandım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Renk olarak budur. No 24 Milano rafya ve 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Şöyle söylemek istiyorum. Toplamda 280 gram gitti. Yani bundan 3 tane almanız yeterli olacaktır. 3 tane Milano ile rahatlıkla bu çantayı örebilirsiniz. Ağız kısmında, şu ağız kısmında buraları 3,5'la, ağız kısmında 3,25'e geçtim. Bunu da belirtmek istiyorum baştan. Siz elinizdeki daha küçük bir tığla ağız kısmına geçebilirsiniz. Bu da ağzın genişlemesini, marullanmasını önlemek adına yaptığım bir yöntem. Hemen ölçülerine geçelim isterseniz. Şimdi ayrı ayrı vereceğim. Öncelikle şöyle, şu parçamız 28. Bakın kare ön ve arka parçalarımız 28. Ama şöyle toplamda eni ne kadar derseniz, onu isterseniz şöyle ağız kısmından vereyim. 42 santimlik bir görüyorsunuz genişliğimiz var. Oldukça ideal bir çanta için. Şöyle yüksekliğimize bakacak olursak 30 santimlikte bir, evet 30,5 diyebiliriz. Şöyle biraz kaydırayım. 30,5 bir görüyorsunuz boyumuz var. Hemen şöyle taban genişliğini de vereyim sizlere. Şuradan itibaren sayıyorum. Son sık iğneleri saymıyorum. Evet, 14 santimlik diyebiliriz. 14 santimde şöyle bir derinliğimiz var. Dediğim gibi son derece kullanışlı, şık, harika bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de benimle bu çantayı birlikte örersiniz diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup özellikle de beğenilerinizle, yorumlarınızla etkileşimde bulunursanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz ve bu yaptığınız destek etkileşimleri de videolarımızın daha çok kişiyle buluşmasını sağlıyor. Haydi hemen başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Şimdi bu çantamız 3 tane parçadan oluşuyor. Bunlardan şöyle 2 tanesi kare parçalarımız. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Bir tanesi ise uzun bir dikdörtgenden oluşuyor. Burada bu uzun dikdörtgenimiz yan ve taban parçasını oluşturmakta. Yani şöyle bu parçalarımızın 3 kenarını bununla dolaşacağız. Şimdi burada hepsinin sayılarını sizlere tek tek vereceğim. Ve bütün parçalar aynı mantıkla yapıldığı için bir tane küçük örnekle de ne yaptığımız, etrafını nasıl tamamladığımızı göstereceğim. Pirinç dediğimiz klasik örneğimiz aslında. Çok hızlı üreyen bir örnek bu. Çok hızlı yapabileceğiniz bir çanta olacak. Bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Bir sık iğne, bir zincirden oluşan parçalarımızı tamamlayıp daha sonra etrafını bu şekilde bir sıra sık iğne ile dolaşıyoruz. 4 tarafını da dolaşıyoruz bu şekilde. Aynı şekilde bu dikdörtgen parçamızı da hazırlıyoruz. Bunun da yine bakın görüyorsunuz 4 bir kenarını yine sık iğnelerle dolaşıyoruz ve parçalarımızı ekleyip ağız kısmını ördükten sonra çantamız hazır olacak. Gerçekten çok kolay, çok pratik ama bir o kadar da
hem rengiyle hem dokusuyla çok güzel bir çanta elde etmiş olacağız. Şimdi hemen parçalarımın tek tek ölçülerini ve sayılarını vermek istiyorum sizlere. İlk olarak şu dikdörtgen parçamızdan başlayalım. Şimdi burada herkesin kullanacağı ip ve eli farklı olacağından ben genel anlamda ölçü olarak vereceğim. Yine kendi başlangıç sık iğnelerimi söyleyeceğim ama siz kendiniz buna göre ayarlayabileceksiniz. Şimdi bakın, son sıra sık iğneyi saymıyorum. Onu en son dolaşacağımız için ilk parçamız ne kadar olmalı? Hemen ona bir bakalım. Zaten aslında bunu da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çünkü karenizi oluşturduğunuzda zaten bunu üç kenarının toplamı olarak hazırlamanız gerekiyor. Bakın, 84 santim uzunluğunda bir dikdörtgenimiz var. Şöyle hemen enine bakalım. Eni ise 14 santim. Şimdi burada enini bu şekilde aldım çünkü kenardaki sık iğneleri de içine alarak gidiyoruz. Bakın, eni bu şekilde 14 olarak aldım. Şimdi bu parçamıza gelirsek, kare parçalarımız ne kadar? Bakın, yine son sık iğneyi bırakıyorum. Şöyle görüyorsunuz, 26 santim. Yani toplamı 27'ye olmuş oluyor. Evet, en olarak da 28 santim. 26'ya 28. Yani hemen hemen kare gibi görünüyor ama aslında boyunu devam ettireceğimiz için eni daha fazla, boyu 1 santim daha, neredeyse daha kısa diyebiliriz. Şimdi bu şekilde bütün parçalarımı hazırlıyorum. Bu zaten bunun aynısı, görüyorsunuz. Bu parçalarımızı nasıl öreceğiz, nasıl hazırlayacağız, hangisini kaç sık iğne ile başlayacağız? Şimdi sizlere hemen onu söyleyeceğim. Bu görmüş olduğunuz, önce kenarını söylüyorum. Bakın, kenar dikdörtgenimizin eninde kaç tane sık iğne ile başlıyoruz? Yani kaç tane zincirle başlıyoruz? Evet, toplamda 35 artı 1 zincirle başlamış oluyoruz. 35 artı 1 zincirimi çekip doğrudan örneğimi kurmaya başlıyorum. Şimdi göstereceğim bunu örerken sizlere nasıl kurduğumuzu, örneğimizi. Bu ise 55 artı 1 ile. Bakın, bu 35 artı 1. Buradaki örneğimiz. Buradaki örneğimiz ise 55 artı 1 ile başlanıyor. 55 artı 1 ile başlıyorsunuz ve bu kareyi hazırlıyorsunuz bu şekilde. Tekrar söylüyorum, ben Milano rafya kullandım. Siz dilediğiniz iple örebilirsiniz bu çantayı. İsterseniz kağıt ipten, isterseniz normal başka marka rafyalarla, makrome iplerle, dilediğiniz ipi kullanmakta özgürsünüz. Hepsine de gidebilecek, uyabilecek bir model diyebiliriz. Şimdi nasıl örüyoruz bunu? Hemen onu göstereceğim. Ben size küçük bir örnek olarak göstereceğim. Bütün parçaları ona göre hazırlayacaksınız. Hepsinin başlangıcı aynı şekilde çünkü. Şimdi ipim Milano rafya, dediğim gibi ben yanlış tığ aldım elime. Bu çantamda 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Birazcık böyle hani daha bol olsun istediğim için. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Ben örnek olarak zincirlerimizi gevşek tutmayalım. Buna dikkat edelim. Çünkü alt tarafı o zaman geniş oluyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 artı 1 ile başlayalım. Çünkü ikisini de tek tutmuşum. O yüzden size de aynı şekilde denk gelsin diye tek olarak başlatıyorum zincirimi. 11 artı 1 zincirle başladım. Amacımız burada örneğin, tekrar söylüyorum, nasıl yapıldığını göstermek. Arka lobdan değil, doğrudan şu şekilde zincirimizin tek kanadından başlıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir taneyi atlıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Buraya da sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakini atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakini atlıyorum ve diğerine geçiyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Yanındakini atlıyorum. Diğerine geçiyorum.
Bir zincir çekiyorum. Yanındakini atlıyorum ve son zincir boşluğumun içine de giriyorum. Ve böylelikle ilk sıramı tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Döndüğümde ilk ilmeğim zaten hep sık iğne ile başladığı için ilk sık iğnenin üzerine her zaman bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bu çok önemli, yanlarımızın dümdüz gitmesi için. Eğer sıradaki boşluksa buraya da bir sık iğne yapıyoruz. Bakın unutmayın, önüme eğer boşluk çıktıysa sık iğne yapıyorum. Yine yaptım sık iğnemi. Bakın artık sırada sık iğne var ya, onun yerine ne yapıyorum? Zincir çekiyorum. Geliyorum boşluğa. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum boşluğa. Hep boşluklara batarak gittiğimiz için hem aralarda da zincir çektiğimiz için sayıca az sık iğne ördüğümüzden bu çantamız çok çabuk bitiyor. Bakın şimdi geldim sıradakine de yaptım. Önümde bir tane görüyorsunuz sık iğne var. Onun tepesine de sık iğne yapıyorum. Sonuncuya girmek biraz zor oluyor. Evet. Girdim buraya da bir sık iğne yaptım. Şimdi çektim zinciri, döndüm. Görüyorsunuz her zaman ne dedik? İlkinin tepesine yine sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakıyorum önümde ne var? Önümde sık iğne var. O zaman zincir çekip yanındaki zincir boşluğuna gidiyorum. Yani şöyle bakın, zincir çıkarsa sık iğne yaptık ikinciye. Sık iğne çıkarsa zincir yaptık. Yani bu hep bu şekilde tekrar edecek. Yine bakın zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna giriyorum. Zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna giriyorum. Şimdi önümde iki tane var. Bakın. Bunun yine zincir çekiyorum ve en son sık iğnenin tepesine yine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakalım şimdi önümüzde ne var? İlki her zaman sık iğneydi biliyorsunuz. Bunun sık iğnemi yaptım. Bakın önümde zincir denk geldi. Zincir varsa ne yapıyoruz? O zaman sık iğne yapıyoruz. Şimdi artık bir zincir çektim, boşluğa. Bir zincir çektim, boşluğa. Bir zincir çektim, boşluğa. Bir zincir çektim, boşluğa da yaptım. Şimdi en son bir tane de en sondakine. Dikkat ettiyseniz bakın bir sırada yan yana kenarlarda iki tane sık iğne denk geliyor. Bir sırada ise normal bir tane boşluk. Yani şu ilk başladığımız gibi oluyor. Bir sırası böyle, bir sırası böyle. Bir sırası böyle, bir sırası böyle şeklinde gidiyor. Tekrar gösteriyorum bakın. Zincir çektim. En kenardakine sık iğnemi yaptım. Görüyorsunuz. Önümde ne var? Önümde yine sık iğne var. O zaman bir zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna. Bir zincir çektim. Zincir boşluğuna. Bir zincir çektim. Zincir boşluğuna. Bakın önümde iki tane var. Bir zincir çektim ve sonuncusuna battım. Mantığımız hep bu şekilde ilerliyor. Bir zincir çektim, döndüm. Son sıra artık bu, son kez gösteriyorum. Birincinin tepesine yaptım. Önümde ne var? Zincir boşluğu var. O zaman buraya sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim, boşluğa. Bir zincir çektim, boşluğa. Bir zincir çektim, sıradaki boşluğa. Bir zincir çektim, sıradaki boşluğa ve hemen son sık iğnemize yine sık iğne. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Kenarlarda hep sık iğnemiz var. Ortayı önümüze gelen duruma göre değerlendiriyoruz. Yani ezber sıra sıra onu saymanıza gerek yok. Dediğim gibi
Şimdi bakın ilkini yaptım. Önümde ne var? Sık iğne var. Bakın. Sık iğneyi görürsem zincir çekip üstünden atlıyorum. Eğer zincir görürsem de o zaman oraya sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırayı da madem başladım tamamlayayım ve kenarını nasıl dolaşıyoruz sık iğneyle hemen onu göstereceğim. Evet. Şimdi geldim bakın bu şekildeyken en son battığım yere bir tane batmıştım. İkinciyi battım. Şimdi tekrar aynı yere üçüncüyü batıyorum. Köşeyi dönüyorum bu şekilde. Şimdi şu şekilde bakın kenardaki her sıraya bir sık iğne denk getireceğim. İçine alaraktan sık iğnemi yaptım. Geldim. Bakın şu sıra şuradayız. Hemen en kenardaki sık iğneyi sık iğnemin içine aldım. Geldim buraya. Yine en kenardaki sık iğneyi içine aldım. Geldim burayı. Kenardaki sık iğneyi içine aldım. Geldim bakın artık en alttakine. Şimdi buraya 1 2 ve 3 tane yapıyorum ve sıradaki sık iğnemden devam ediyorum. Bir tane boşluğa. Bir tane tepesine. Bir tane boşluğa. Bir tane tepesine. Bir tane boşluğa. Bir tane tepesine. Bir tane boşluğa. Şimdi geldik kenardakine. Bir tane tepesine. Şimdi köşe döndüğümüz için aynı yere 2 3 tane battım. Bakın burayı bu şekilde bitirdim. Şimdi artık nereye geliyorum? Bakın buradaki sık iğneyi hallettiğim için buradaki ikinci sıraya kayıyorum. Bakın son sıranın yanındaki ikinci sıraya. Hemen bir altındaki, hemen bir altındaki, hemen bir altındaki, hemen bir altındaki ve geldim sonuncuya. Evet, şimdi buraya tekrardan ne yapıyoruz? 3 tane. Şimdi boşluktayım. Şimdi tepesindeyim. Bakın bitiriyoruz artık. Boşluktayım. Tepesindeyim. Boşluk. Tepesi. Boşluk. Tepesi. Ve son olarak boşluk diyorum. Ve burada artık ipimi kesiyorum. Evet, ipimi kestim. İlmeğimi çıkarttım. Yanındakini atlıyorum. Bakın yanındaki ilmeği bir sonraki ilmeğime giriyorum. Ve ipimi buradan geçiriyorum. Sonrasında şurada görmüş olduğunuz ipin çıktığı yerden tekrar giriyorum. Bakın ipin çıktığı yer burası. Ve bu ipi şu şekilde arkaya çekiyorum. Göz sayısını arttırmadan köşeyi oluşturmuş olduk. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Komple çevrelemiş oldum. Köşeler, dönüşlerim. Dikkat ettiyseniz çok fazla yapmıyorum ki böyle köşelerde marullanma olmasın, sivrilik oluşmasın. Hafif böyle bir form, yuvarlak form oluşsun diye. Şimdi buraya geldiğimde artık parçalarımı ne yapıyorum? Eklemeye başlıyorum. Parçalarımı eklerken sık iğne yöntemini kullanacağım. Ve sık iğne yöntemini bakın. Şu ilmeklerinizi saydığınızda buradaki
Bakın. Önce kare parçaları yapın her zaman. Kare parçaları yaptıktan sonra şu ilmeklerinizi saydığınızda kaç ilmeğiniz varsa buradaki sıranız da o kadar olsun. Buradaki ilmek sayısı kadar burada sıranız olursa sizin de aynı sayıda neyiniz olur? İlmekleriniz olur. Şimdi dilerseniz gelin birleştirmeye başlayalım. Bakın örneklerim şu şekilde. Şurası alt tabanı. Buraya geçirdim bir tanesini. Buraya geçirdim diğerini. Bu böylece dönmüş oluyor iki tarafa. Şimdi artık karşılıklı gelerekten ağız ağza sık iğnelerimi yapmaya başlayacağım. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Size bakan yüzünüzde, önünüzde hangi parça olacak? Kare parça olacak ki sık iğnelerinizin yüzü öne denk gelmiş olsun. Aldım ipimi. Bakın buradaki son köşeye yapmış olduğum, bakın üçlü var. Bu üçlünün ortasındaki ikinciye giriyorum. Yine aynı şekilde buradaki yapmış olduğum üçlünün, bakın burada da üçlü var. Bunun da aynı şekilde ortasına giriyorum. Yani şöyle bakın bunun ortasındaki, tekrar gösteriyorum. Şu tam köşeye denk gelen, bunun ortasındaki, bunun ortasındaki. Girdim. Çıkarttım ilmeğimi. Bir tane sıkıştırdım. Şimdi aynı yerden tekrar giriyorum. Ve asıl gerçek sık iğnemi yapıyorum buraya. Şimdi yanındaki ilmek, bakın burada da yine yanındaki ilmek. İlmek ilmeğe denk gelmiş oluyor bu şekilde. Yani sayınız tam olduğu için ilmek ilmeğe denk getirmiş oluyoruz. Videonun başındaki verdiğim sayı ve sıra ve ölçü hepsini verdim. Onu mutlaka ekran kaydı olarak alın. Önünüzde bulunsun. Tüm parçalarınızı ona göre hazırlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Sırayla ağız ağza ilmeklerimi denk getiriyorum ve bu şekilde hem birleştiriyorum siz dilerseniz ilmek kaydırmayla da birleştirebilirsiniz, dilerseniz dikerek de birleştirebilirsiniz, o tamamen size kalmış. Ben sık iğne ile birleştirmeyi istedim. Evet. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Şimdi köşeye kadar öreyim. Köşeyi nasıl döneceğiz onu göstereyim. Ondan sonra zaten devam edeceğiz. Evet. Bakın köşeye geldim. Görüyorsunuz sayı tam olduğu zaman aynı nasıl ağız ağza geldi. Tam tamına hiç fazlalık yok, eksik yok. Şimdi dönüyorum, devam ediyorum. Hemen yanındakinden ağız ağza sayı tam olduğu için bakın hiç böyle ara ara tutturmama gerek kalmıyor, işaretleyici takmama gerek kalmıyor, sadece köşeleri tutturuyorum, ne olur ne olmaz.
Bu şekilde yoluma devam ediyorum. Diğer köşeyi de aynı şekilde geçeceğim. Şu diğer köşeyi de. Burayı da aynı mantıkla birleştireceğim ve tüm parçalarım birleşmiş olacak. Artık ondan sonra çantamızın ağız kısmını örmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın en sonuncuya da geldim. Gördüğünüz gibi tam tamına ilmeklerimiz denk gelmiş oldu. Şimdi burada artık şöyle sıkıştırayım çözülme olmasın diye ipimi kestim. Şimdi bu tarafı birleştirmiş olduk. Bakın. Kastettiğim şey buydu. Ön parçayı şu görmüş olduğunuz parçayı önünüze alarak örerseniz bu şekilde sık iğnelerinizin yüzü önde olacaktır. Bakın görüyorsunuz sık iğnelerinizin yüzü. Şöyle yan tarafta da bakın tersleri var. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde işaretleyiciyle işaretliyorum. Tekrardan bu parçayı da şimdi birleştiriyorum. Zaten birebir aynısı. Bakın bunu da birleştiriyorum bu tarafına. Yine yüzünden başlıyorum. Buna dikkat edelim. Bakın şu şekilde. Yine örnek kare parçayı önüme alıyorum. Yine buradan başlıyorum. Bu şekilde bu parçayı da birleştirip geliyorum. Hemen ağız kısmını örmeye başlayalım. Evet, şimdi geldim. Artık bakın her yerini birleştirdim. İki tarafı da birleştirdim. Şimdi ağız kısmının sık iğnesini dolaşmaya başlıyoruz. Hemen şuradaki görmüş olduğunuz ilk sık iğneden başlıyorum. Her bir sık iğnenin üzerine yine bir tane sık iğne olacak şekilde dolaşmaya başlıyorum. Tığımdaki ilmeğim sıkı, battım. Bakın parmağımla değil, tığımı döndürerek sık iğnemi yapıyorum. Burada eğer tığınızdaki şu ilk ilmeğiniz gevşek olursa sık iğnelerinizin tepesi gevşek olur. Bu sefer de delik delik bir görüntü oluşur. Bir üst sıraya çıktığınızda bu sık iğnedeki en önemli püf noktası diyebilirim. Tepe ilmeklerimiz her zaman sıkı olacak. Eğer burada dolaşırken bir bollaşma yaşıyorsanız, çünkü buralar zincirli ama buralar zincirsiz olduğu için o zaman bir yarım numara ya da 0,25 böyle bir tığ küçültme yapabilirsiniz siz. Ben 3,5'la devam ediyorum. Şimdi bu şekilde şuraya kadar geleyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi geldim. Bakın artık dibe. Şimdi buradaki son sık iğneyi de yaptım. Şimdi şunu birleştirirken kullandığım sık iğnelerime geliyorum. Bakın buraya bir tane battım. Aynı şekilde buraya da bir tane battım. Bakın bunlar birleştirirken zaten kullanmış olduğum sık iğneler. Onlara tekrardan bu şekilde batıp bakın hepsini bir topluyorum ve sıradakinden devam ediyorum. Burasına aynen devam. Şimdi şuraya geleyim. Şurada bir kez daha göstereyim. Tekrardan iyice anlaşılsın. Evet, geldim yine. Bakın son sık iğneye geldim. Şimdi şu birleştirmeye yaparken battığım sık iğneye battım. Bakın çıkartmıyorum. Döndüm. Yine birleştirirken en son batılmış olan sık iğneye battım. Şimdi bunları şu şekilde topladım. Yanındakinden aynen devam ediyorum. Tabi burada artık ipimi de gizliyorum.
Diğer köşeleri de bu şekilde burada gösterdiğim yöntemle geçeceğim. Bakın görüyorsunuz. Komple dolaşacağım, geleceğim ve şu ilk başladığım yere gelip bir üst sıraya geçeceğim. Onu da nasıl geçtiğimi göstereceğim. Evet, şimdi geldim buraya. Bakın bu ilk başladığım nokta. Buradan doğrudan bu tarafa geçtiğim için şimdi en son o sık iğneyi yaptığım noktaya burada bir tane sık iğnemi yapıyorum ve sonrasında ipimi uzatıp şuradaki yaptığım ilk sık iğnenin, bakın burada tepesine arkadan giriyorum. İpimi arkaya çekiyorum. İpin uzantısından girdim. İlmeğimi geçirdim arkadaki ve buradan ilmek çıkartıp bu şekilde üst sıraya geçiyorum. Hemen yanındaki sık iğneden yoluma devam. Aynı şekilde artık her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde ilerliyorum. Şuraya geldiğimde, bakın buraya geldiğimde tekrar bir üst sıraya nasıl çıkıldığını göstereceğim. Sonrasında artık her sırada aynısını tekrar edeceğiz. İstediğim yüksekliğe gelene kadar bu şekilde sık iğnelerle ilerlemeye devam edeceğim. Evet, yine geldim sıranın başına, bakın. En son sık iğnemi de yaptım. Şimdi ipimi uzattım. Şu bakın değil, gerçek sık iğne. Görüyorsunuz burada zaten tepesi belli. Girdim tepesinden. İpimi arkaya çektim. İpin çektiğim ip bakın bu. Uzantısından girip ilmeğimi geçirdim. Sıkıştırdım. Çıkarttım. Ve bir üst sıraya bu şekilde geçmiş oldum. Şimdi hemen yanındaki sık iğnemin tepesinden yoluma devam ediyorum. Artık bu şekilde siz de bir üst sıraya geçebilirsiniz bu yöntemle. Şimdi ben şöyle birazcık daha öreceğim bu şekilde. İstediğim yüksekliğe gelene kadar çantamın boyu. Hem de sap dikebilmek adına bir ağız kısmı oluşturmaya çalışıyorum. Evet, artık geldik bakın son noktaya. Ağız kısmına dolaşacağım. Dolaşmadan önce hemen bakalım kaç sıra ördük. Şuraya kadar biliyorsunuz şuradaki sık iğne sırası zaten parçada olan sık iğne sırası. Onun üzerine ben 6 sıra daha ördüm. Yine eklem yerime geldim. Bakın her zamanki gibi şöyle önden yerimi açtım. Şu bakın yukarı giden hat görüyorsunuz. Ek yeri belli olmayacak şekilde bir üst sıraya geçtik her seferinde. Şimdi ipimi arkaya aldım. Bakın ipin uzantısı zaten hemen kendisini belli ediyor. İlmeğimi de geçiriyorum. Bu şekilde bir üst sıraya geçtim. Şimdi hafif uzatıyorum. Bir tane atlıyorum, bir geri. Bakın geriye gidiyoruz artık. İleri gitmeyeceğiz. Geriye doğru gidiyoruz. Bir tane atlıyorum diğerine. Bakın gösteriyorum. Girdim. İpi bu şekilde bakın tığımın kancasına geçirip çekiyorum. Yukarı kaldırdım. İkisini birden çıkartıyorum. Hafif uzatıyorum. Bir taneyi atlıyorum. Yanındakine giriyorum. Çektim diğer ipi. Bakın bunu bunun içinden geçirmiyorum. Onu da yukarıya diğerinin yanına kaldırıyorum. Ve içinden geçiriyorum. Uzattım. Bir tane atladım. İçinden geçirdim. Bu şekilde. Evet. Şurada ipimizde bir sıkıntı varmış. Burayı kullanmayacağım. Biraz geri geleyim.
şu şekilde bakın şu pozisyondayken ipin burasını atlıyorum. Düzgün yerine geçiyorum. Şimdi o ipi daha sonra fazlasını aradan gizleyip keseceğim. Bakın devam ediyorum. Bir tane atlıyorum. Bir tane atlıyorum. Bu şekilde şöyle bir ağız kısmını, bakın bunu gizleyeceğim şimdi aşağıda. Şu kötü olan yeri atacağım. Şu iplerini de birini bir tarafa birini bir tarafa olacak şekilde gizleyeceğim. Sık iğnelerimizin arasında. Çok aşırı değil ama biraz uzatıyorum. Çünkü bir ilmek atladığım için kasma yapmaması için. Evet, anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdi sıranın başına kadar dolaşıp gelelim. Artık çantamızın örme ile ilgili kısımlarını bitiriyoruz. Bakın sırada şimdi bu şekilde deri kulplarımız var. Çok güzel. Yani gerçekten kalitesi muazzam. Onu söyleyebilirim. Şöyle belli ediyor zaten kendini. Daha sonra bakın bu şekilde yine deri çıt çıtlarımız var. Bunları takacağım. Ve bu şekilde de bir deri cebimiz var. Bir de bunu takacağım. Gerçekten çok kullanışlı. Hem çantaya inanılmaz bir şıklık katıyor. Hem de içine küçük eşyalarınızı çantanın içine koymanız için de muazzam bir kolaylık. İkisi bir arada diyebiliriz. Hem kolaylık hem şıklık, ikisi bir arada. Yani birkaç aksesuarla çantamızı çok daha havalı bir hale getirmiş olacağız bu yöntemle. Evet, ilk başladığımız, bakın yukarı çıktığımız yerde de şuraya kadar geldi. Buraya da son kez yaptım ve burada artık ipimi kesiyorum. Çıkarttım. Şöyle tığla çekeyim onu hemen öne. Bakın şu şekilde girdim ve bu ipi ön tarafa çekiyorum. Böylelikle şu örgünün devamını sağlamış oldum. Şimdi önden şöyle sık iğnelerimin arasından iğnemle bakın ilerliyorum. Bu şekilde gizliyoruz. Şimdi bir tane dikmelerden bir tanesini de göstereceğim dikiş tekniğini. Çünkü sapı da mıknatısı da sonrasında cebimizi de hepsini aynı stilde dikiyorum. Nasıl diktiğimi göstereceğim. Yani önden örgü kısmından ip gözükmeyecek şekilde kendi renginde iple dikmeyi göstereceğim size. Yani ne demek istiyorum? Kahverengi iple dikeceğiz. Bakın aynı renkte kahverengi iple dikeceğiz. Ama diktiğimizde şu ön tarafta kahverengi ip gözükmeyecek. Bunu nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim. Aynı mantıkla daha sonra zaten saplarınızı da bu şekilde cebinizi de aynı yöntemle dikebilirsiniz. Bakın dikeceğimiz delikler zaten burada hazır olarak verilmiş. Dilerseniz hemen dikme işlemiyle başlayalım. Şöyle şu ipimi de gizleyeyim, hemen geliyorum. Şimdi burada artık şu kat izlerini bakın altındaki ile aynı hizaya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Böylelikle bakın tam tamına şu kenar hattımı belirlemiş oluyorum. Şimdi burada işiniz daha kolay olsun istiyorsanız hemen işaretleyicilerimizi alıyoruz. Şu şekilde tam hizaladığımız noktaya işaretleyicimi takıyorum. Yani yan ortalarımızı belirliyoruz. Şimdi ön ortasını bulmak için de isterseniz tabi bunu normal mezuro ile de yapabilirsiniz. Ölçerek de yapabilirsiniz. Ama
Bu şekilde katlayarak yapmak çok daha pratik. Şöyle bir tarafı taktım. Ölçtüm ve diğer tarafı da. Evet. Şimdi bakın bu şekilde ayarladık. Evet. Önce neyle başlıyorum? Çıt çıtla başlıyorum. Bakın çıt çıtım bu şekilde. Şimdi bunu ortalayacak şekilde çıt çıtımı buraya yerleştiriyorum. Şimdi bunu nasıl dikeceğiz? Neyle dikeceğiz? Şimdi bu aslında tamamen size kalmış. Dilerseniz böyle sağlam naylon ipler var. Dilerseniz bu renkte Milano rafya da yeterince sağlamdır. Onu da kullanabilirsiniz. Dilerseniz şu şekilde deri ipler var. Bakın deri dikme ipleri var. Ben şöyle bir bakacağım. Çok mu cırtlıyor? Özellikle şunda bakarsak daha iyi olur. Elimde tabası yok. Bu rengi var. Fena durmuyor. Bence olabilir. Bunu kullanabilirim bu çantada. Hem hasır tonuna da yakın. Şimdi şöyle ucunu bulayım. Bunu böyle metreyle alabilirsiniz. Bu malzemeleri aldığım yerden almıştım. Şöyle söyleyeyim. Malzemelerimle ilgili tüm detayları özellikle Instagram hesabımda paylaşıyorum. Yine açıklamalar bölümünden de hangi malzemeleri kullandığımı, ne kadar kullandığımı bulabilirsiniz. Şöyle geçirdim. Bakın şimdi bunu biraz sonra dikeceğiz. Şimdi geliyoruz. Bakın şöyle bir sayıyorum. Bakıyorum şöyle durumuna. Şu delikle şu delik aynı hizada. Şu delik, şu delikle, bu delik, bu delikle, bu delik, bu delik. Evet, ortada şu iki tanesi ortada olacak şekilde dikebilirim. Bakın orta noktam burası. Tam ona göre dengeledim. Görüyorsunuz. Şimdi başlıyorum. Delikten giriyorum. Girdim arkaya. Şimdi arkayı çevirdim. Bakın yan tarafa geçerken bu şekilde ilmeğin içinden geçiyorum. İlmeğin içinden geçiyorum ve olduğu gibi arkaya gidiyorum. Böylelikle ne oldu? Hiçbir şekilde gözükmedi dışarıdan. Tekrar çıktım. Bakın görüyorsunuz. Diğeriyle aynı hizada olsun. Ona dikkat edin mutlaka. Bakın çıktım tekrardan. Ne yapıyorum? Buradaki sık iğnenin içinden ilerliyorum. Şöyle göstereyim. Bunun içinden ilerlediğim için ipim hiçbir şekilde gözükmüyor. Tekrardan geri giriyorum. Yine gidiyorum. Bakın görüyorsunuz. Yine buradaki sık iğnenin arasından geçiyorum. Tekrar arkaya. Yani birer sık iğne gibi düşünebilirsiniz. Bakın şöyle V'sinden giriyorum. Sonrasında delikten çıkıyorum. Yine giriyorum arkaya. Şimdi makine dikişine döneceğiz. Bakın görüyorsunuz. Şu noktadan çıkıyorum ve geri. Şimdi girmediğim, dikiş yapmadığım noktalara dikiş yapıyorum. Görüyorsunuz böylece makine dikişi görüntüsünü elde etmiş oluyorum. Yine sık iğnenin arasından
gittiğim yeri diğer ilmeklerden geri geliyorum. Evet. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bu ipimi şuraya alta geçirdim. Bakın artık aradan çıktım. Aynı şekilde şimdi şu ipi de görüyorsunuz. Şöyle çok pay bırakmadan kesiyorum. Şu ipi de şuraya alta alıyorum. Yani deriyle örgünün altına geçiriyorum. Şimdi altta bu iki ipi birbiriyle düğümlüyorum. Bakın görüyorsunuz. Gayet düzgün bir makine dikişi yapmış olduk. Yine bunu şu ipi ne yapıyorum? Şeylerin içinden geçiriyorum. Bakın. Sık iğnelerin içinden dolaştıracağım. Yine aynı şekilde bunu da sık iğnelerin içinden dolaştıracağım. Dilerseniz güzelce yakarak da yapıştırabilirsiniz. O tercihen size kalmış. Şimdi aynısından diğer tarafını da dikiyorum. Bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Askılarımı da şöyle, tersi burada olacak. Yüzü dışında olacak. Şu şekilde askılarımı da tam buraya dikeceğim. Dikerken yine deri ipiyle şöyle normal atma şeklinde dikişini yapacağım. Yine bunu da tam hiza olarak nereye diktiğimi gösteririm. Şurayı nasıl diktiysek, bakın şurayı nasıl diktiysek bunu da aynı şekilde dikiyoruz. Dikerken çantanın içinde olduğu için bunu görmek biraz daha zor oluyor. Aynı şekilde gidiyorum. Tekrar geri gelirken de boşlukları kapatıyorum. Dikerken de tam şu aradaki hizaya denk getireceğim. Bakın yani şu bir sırayı böyle hizalayacağım, denk getireceğim. Yer olarak yer kısmını tamamen size kalmış. Dilerseniz biraz daha yukarı, dilerseniz tamamen tabana yaslayabilirsiniz. Bakın bu şekilde şöyle tabana sıfır yaslayıp da kullanabilirsiniz. Dilerseniz biraz daha yukarıdan şöyle kullanabilirsiniz. O size kalmış. Bu konuda şunu söylemek istiyorum tekrardan. Bunlar zorunlu değil. Bakın nasıl ipimizi istediğimiz malzemeden kullanabiliyorsak hiç aksesuar olmadan da bu çantayı yapabiliriz. Malzemeleri örerek hazırlayabiliriz. Bakın çıt çıtımızı aynı şekilde örerek hazırlayabiliriz. Cebimizi örerek hazırlayabiliriz. Ya da astarlarız. Astarın zaten cebi oluyor biliyorsunuz. O şekilde olur. Saplarımızı yine örerek kullanabiliriz. Yani aksesuarlar varsa işimizi kolaylaştırıyor. Ama yoksa da zorunlu değil. Yani sırf benim sapım yok diye örmekten vazgeçmeyin. Siz örgü de yapabilirsiniz aksesuarlarınızı diyorum. Ve hemen diğer tüm detaylarını dikip tamamlayıp çantamı bitirip geliyorum. Ve finaldeyiz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Yani aksesuarlarla buluşunca çantamız bambaşka bir havaya kavuştu. Bakar mısınız güzelliğine? Derisi, çıt çıtı, sapları gerçekten son derece de kullanışlı bir günlük bir boy oldu. En olarak toplamda 42 santim, boy olarak da
yaklaşık 31 santim civarlarında oldu diyebiliriz. Derinliğimiz 14 santim. Son derece güzel, kullanışlı bu çantayı umarım siz de benimle buraya kadar örmüşsünüzdür. Çok kolay ve çok pratik bir çanta gerçekten, ama inanılmaz şık, kalite ve o vitrinlerde gördüğünüz çok pahalı fiyatlara satılan marka çantaların kalitesinde, gerek ipiyle gerekse kullanılan derinin kalitesiyle gerçekten muazzam bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu çantayı benimle buraya kadar örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim butonunu da aktif etmeyi unutmayın. Böylelikle yayınladığım videolardan hemen bildirimlerle haberdar olabilirsiniz diyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.